Dinozorlar. Bir zamanlar yeryüzünün tartışmasız hakimdi. Ama bugün onları yalnızca fosillerde, müzelerde ve hayal gücümüzde görüyoruz. Peki gerçekten tamamen yok oldular mı? Aslında hayır. Bugün gökyüzünde uçan kuşlar, dinozorların yaşayan torunları. Şimdi dinozorların kökeninden nasıl bu kadar başarılı olduklarından, nasıl yaşayıp davrandıklarından, neden yok olduklarından ve nasıl hala aramızda olduklarından bahsedelim. Dinozor kelimesi ilk kez 1842 yılında Richard Owen tarafından kullanıldı. Grekçe Dinus yani korkunç ve Saurus yani kertenkele kelimelerinden türetilmişti. Ancak dinozorlar düşündüğümüz gibi dev kertenkeleler değildi. Bilimsel olarak dinozorlar Arkozor grubuna ait dik duruşlu, çoğunlukla aktif ve kuşlarla yakın akraba canlılardı. Yaklaşık 243 ila 233 milyon yıl önce geç Trias döneminde ortaya çıktılar ve 66 milyon yıl önce kuş olmayan tüm türleri yok oldu. Ama bu yok oluş hikayenin sonu değil. Dinozorlar yeryüzünde yaşamış en uç boyut çeşitliliğine sahip kara hayvanlarıydı. Bir uçta 65-75 tonluk Argentinosaurus, 15 metreyi aşan boyunlara sahip sauropodlar, diğer uçta ise günümüzde yaşayan en küçük dinozor arı sinek kuşu. Bu dev bedenlere rağmen dinozorlar şaşırtıcı derecede hızlı büyüyor ve etkin hareket edebiliyordu. Uzun yıllar dinozorların soğukkanlı, yavaş, hantal canlılar olduğu düşünüldü. Ama fosil kemiklerin mikroskobik yapısı bambaşka bir hikaye anlatıyor. Araştırmalar gösteriyor ki dinozorlar ne tam soğukkanlı ne de tam sıcakkanlıydı. Onlar mezoterm canlılardı. Yani vücut sıcaklıklarını kısmen kontrol edebiliyor, enerjiyi verimli kullanabiliyorlardı. Bu da onların hem devleşmesini hem de uzun süre aktif kalmasını sağladı. Fosiller yalnızca kemik değildir. Davranışların da izlerini taşır. Bazı dinozorlar sürü halinde yaşıyordu. Birlikte göç ediyor, yavrularını birlikte koruyordu. Maisaura gibi türler yavrularına aktif bakım gösteriyordu. Ama dinozor dünyası her zaman sakin değildi. Teropod fosillerinde diş izleri, kafatası yaraları, hatta yamyamlık kanıtları bulundu. Bu canlılar ekosistemin zirvesindeydi ve rekabet acımasızdı. Dinozorlar yumurtlayarak ürüyordu. Bugün biliyoruz ki Oviraptor yumurtalarını çalmıyordu. Aksine kuluçkaya yatırıyordu. Bazı türler yuvalarını savunuyor. Bazıları yavruları büyüyene kadar onların yanında kalıyordu. Bu davranışların çoğu modern kuşlarla neredeyse birebir aynı. Dinozorlar pullu ve gri değildi. Birçok tür tüylere, renkli vücut yapılarına, görsel iletişim araçlarına sahipti. Tüyleri önce ısı yalıtımı için, sonra gösteriş ve iletişim için, en sonunda uçuş için evrimleşti. Bugün kuşların sahip olduğu pek çok özellik ilk olarak dinozorlarda ortaya çıktı. 66 milyon yıl önce yaklaşık 10 kilometre çapında bir göktaşı dünyaya çarptı. Bu çarpışma küresel yangınlara, asit yağmurlarına, güneş ışığının kesilmesine neden oldu. Kuş olmayan dinozorlar bu felaketten kurtulamadı. Ama küçük, tüylü ve uyumlu bazı teropodlar hayatta kaldı. Bugün gökyüzünde uçan her kuş bir dinozordur. Modern kuşlar, teropod dinozorların doğrudan torunlarıdır. Yani dinozorlar yok olmadı, evrimleşti. Her serçe, her kartal, her güvercin,
milyonlarca yıl öncesinden gelen bir mirası taşır. Dinozorlar yalnızca geçmişin devleri değil, bugünün de bir parçası. Onlar bize evrimin gücünü, uyumun önemini ve doğanın acımasız dengesini gösteriyor. Bir dahaki sefere bir kuş gördüğünde şunu hatırla, bir dinozora bakıyorsun.